YouTube kanalımdan herkese merhabalar. Bu videomda sizlere bu yeleğin yapılışını anlatacağım. Yeleğim 1 yaşa uygun bir yelek. Erkek bir bebek için yaptım. Kız bebekler için de yapılabilir. Şöyle arka kısmını da göstereyim. Sade, yapılışı çok basit bir yelek. Şu şekilde süslemeler yapıp yeleğinizi güzelleştirebilirsiniz. Ben şu şekilde ekose işlemesi yaptım. Bu işlemenin yapılışı kanalımda mevcut. İsterseniz ayıcık süslemesiyle de kullanabilirsiniz. Ayıcık süslemesinin de yapılışı kanalımda var. Oradan bakıp yapabilirsiniz. Yeleğimde şu şekilde bir bebeğini kullandım. Fark etmez. Herhangi bir bebeğini de kullanabilirsiniz. 3,5 numara şiş kullandım. Şöyle dörtlerle de örülebilir. Dörtlerle örüldüğü zaman birazcık daha bir tık daha yeleğiniz büyük olur. Yeleğime 40 tane ilmek atarak örmeye başlayacağım. Şişime 40 tane ilmek attım ben. Yani şöyle tek tek sayarak 40 tane ilmeğim var burada. Ön bir parçasını yapıyoruz şu anda. Lastik örgü öreceğiz. Etek kısmını örüyoruz. Lastik örgüden önce ilik düğme yerlerini yapmak için buraya 6 tane yani 6 tane ilmeğimizi haroşa olarak başlayacağız önce. Daha sonra lastik örgü olarak devam edeceğiz. Şöyle 6 tane ilmeğimi normal düz örgü olarak örüyorum. Beş ve 6 tane ilmeğimi burada sabit, her iki tarafta da düz örgü olarak öreceğim ve haroşa örgülerimi oluşturacağım. 6 tane ilmeğimi ördükten sonra lastik örgü örmeye başlıyorum. Lastik örgü bir düz bir ters olarak yapılan örgü. Şimdi öncelikle bir tane tersimi örüyorum. Daha sonra düz örgü örüyorum. Ters, düz, bir ters, bir düz olarak bu sıramı bitireceğim. İlk sıramı bitirdim. Şimdi ikinci sıradayım. Lastik örgüde tersleri, yani diğer sırada tersleri ters, düzleri düz olarak öreceğiz. Şimdi ilk ilmeğim ters olarak geldiği için bu şekilde alıyorum. Diğer tarafa geçirdim. İkinci gelen ilmeğim düz örüyorum. Bu sonraki gelen ilmeğim, yakınlaştıralım. Ters, bunu ters olarak örüyorum. Düzleri diğer tarafta 6 ilmeğim kalana kadar bu şekilde öreceğim. Düzleri düz, ters ilmekleri ters. Sonda 6 tane ilmeğim kaldı. Onları yine aynı şekilde düz olarak örüyorum. Ve bu sıramı da bitirmiş oldum. Şimdi bir sıra daha gidip bir sıra daha geleceğim. Daha sonraki sırada ilk iliğimi açacağım. Şimdi yine aynı şekilde 6 tane ilmeğimi düz olarak örüyorum. Tekrar lastik örgüme devam ediyorum. Bir ters ve bir düz. Burada haroşalarım 3 tane oldu. Şöyle 3 tane oldu. Şimdi ilk iliğimi açacağım. İlk açmayı da göstereyim. Bir tane, buradaki 6 tane haroşamız var. Bir tanesini örüyorum. 2 tanesini birlikte örüyorum.
bir kez şöyle ipimi bir kez doluyorum ve burada kalan 3 tane ilmeğimi örüyorum. İliğimizi açmış olduk. Tekrar ters tarafa geçtim. Yine buradaki ilmeklerimi doladığımla birlikte 6 tane ilmeğimi düz olarak örüyorum. Şöyle iliğimiz de burada oluşmuş oldu. 3 5 6 ve lastik örgüme devam ediyorum. Şimdi buradaki lastik örgümüz bitene kadar böyle devam edeceğiz. Lastik kısmını tamamladım. Şöyle aralardan sayarsak 2 4 6 8 10 ve 11 sıra lastik örgü örmüş oldum. Şimdi üst kısma geçiyoruz. Örgümün düz tarafındayım. Bütün ilmeklerimi düz olarak öreceğim. Üst kısımda düz tarafta ilmeklerimizi düz, terste de ters öreceğiz. Haraşolar hariç. Haraşoları her zaman düzde de düz, terste de ters örüyoruz. Şimdi bu şekilde düz sıramı öreceğim. Bir sırada tersten göstereceğim ve yaka kısmına kadar bu şekilde öreceğiz ve yaka kesmini yapacağım. Sondaki 6 tane haroşamı da düz olarak örüyorum. Ve ters tarafa geçiyorum. Bakın ilk ilmeğimiz de burada oluşmuş oldu. Diğer ilikleri de yaka kısmına gelene kadar açmayı unutmayalım. Ters taraftayım. İpimizi düzeltelim. Ters tarafta da şu 6 tane ilmeğimizi yine düz olarak örüyorum. 4 5 ve 6. Gördüğünüz gibi 6 tane ilmeğimi haroşa olarak ördüm. Ters tarafta diğer ilmeklerimi tamamen ters olarak öreceğim. Yaka kısmına kadar örgümün kalan kısmını yaka kısmına kadar bu şekilde öreceğim. Yani düz tarafta düz, ters tarafta ters. Yaka kısmına gelince yaka kesmelerini beraber yapacağız. Yaka kısmına geldim arkadaşlar. Toplamda 36 tane haroşa yapmış oldum. 3 tane iliğimi açtım. Her 11 haroşa arayla son iliğimi açacağım. 4. iliğimi açmadan önce yaka kesmemi yapacağım. Bu uzunluğa siz bağlı kalmayın. İstediğiniz uzunlukta yeleğinizi yapabilirsiniz. Şimdi yeleğimin ön kısmındayım ve ilk kesmemi yapacağım. Buradaki haroşadan 6 tane haroşadan önce 2 ilmeğimi, yani burada 8 tane ilmeğim var, 2 ilmeğimi birlikte öreceğim. İlk kesmemi yapmış olacağım. Şöyle 2 tane ilmeğimi birlikte örüyorum. Düz bir şekilde ilk kesmemi yapmış oldum ve haroşalarımı 6 tane haroşamı örüp bu sıramı bitirmiş oldum. Şöyle kesmemizi yaptık. Geri dönüyorum. Yine haroşalarımı düz olarak örüyorum. Alt. Yine ters olan ilmeklerimi
ters örüyorum. Koltuk altındaki haroşalarımızı da yapmaya başlayacağız. Şimdi ben bu sırayı, ters sıramı bitirip tekrar geri geleceğim. Ve ikinci yaka kesmemi yapacağım. Daha sonra koltuk altındaki haroşalarımıza başlayacağız. Ters tarafı bitirdim. Ön yüzdeyim. Ve burada sonda yine 8 tane ilmeğim kaldı. 8 tane ilmeğimin 2 tanesini birlikte örüp keseceğim. Ve burada son 4. ilmeğimi açacağım. İlmeğimizi nasıl açıyorduk? 6 tane ilmeğimiz var. Bir tanesini örüyoruz. 2 tanesini birlikte kesiyoruz. Bir kez dolama yapıyoruz ve son 3 ilmeğimizi örüyoruz. İkinci kesmemi de burada yapmış oldum. Şimdi koltuk altındaki haroşalarımıza başlayacağız. Sonda 9 tane ilmeğim kalana kadar buradaki aradaki ilmekleri örüyorum. 6 tane haroşamı yani düz olarak ördüm ve diğer ilmeklerimi sonda 9 tane ilmeğim kalana kadar ters olarak örüyorum. Sonda 9 tane ilmeğim kaldı. Burada olduğu gibi burada koltuk altında da haroşa yapacağız. 9 tane ilmeğimin tamamını ters tarafta düz olarak örüyorum. Bu şekilde örüyorum ki diğer tarafta haroşalarımız oluşsun. Şöyle. İlk haroşamız oluştu. Bu haroşalarımız 4 sıra olana kadar bu işlemi yapacağız. Daha sonra kesime, koltuk altı kesimine başlayacağız. Şimdi burada bütün ilmeklerimizi yine aynı şekilde düz olarak örüyoruz. Diğer tarafta aynı şekilde 8 ilmeğim kalana kadar aradaki ilmekleri düz örüyorum ve 3. kesmemizi yapacağız. Sayalım. 2, 4, 6, 8, 9, bir tane daha ördüm. Şimdi kesmemizi yapalım. 2 ilmeğimizi birlikte örüp kestim ve haroşalarımı örüyorum. 6 tane haroşamı örüp bitiriyorum. Ters tarafa geçelim. Aynı şekilde burada baştaki 6 tane ilmeğimizi haroşa düz olarak aradaki ilmeklerimizi ters 4 5 6 ve şuradaki sonda 9 tane ilmeğimizi yine düz olarak öreceğiz haroşa olarak ve ikinci haroşamızı oluşturmuş olacağız koltuk altında. Sonda 9 tane ilmeğim kaldı. 4 6 8 9. Ters tarafta bunları yine aynı şekilde düz öreceğiz. İkinci haroşamız oluşmuş oldu. Tekrar düz tarafa geçeceğim. Diğer tarafta 8 tane ilmeğim kalana kadar aradaki ilmekleri düz olarak örüyorum, bütün ilmekleri. Yakada kesmemizi yapacağız. 8 ilmeğim kaldı. Yine yaka kesimini göstereceğim. 2 tane ilmeğimi birlikte ördüm ve buradaki 6 haroşamı örüyorum. Şimdi arkadaşlar ben şuradaki, şunu bitireyim. Şuradaki haroşalarımız
Burada bakın 2 tane oldu. 4 tane olana kadar burayı öreceğim. Aynı yine kesmelerimizi aynı şekilde yapacağız. Ve yaptıktan sonra 4 tane haroşamız bittikten sonra buradaki ilmeklerimizi keseceğiz. Ön yüze geldim kesmeme arkadaşlar. Yine burayı göstermeden geçmek istemedim. Her ön yüze geldiğimiz zaman buradaki yaka kesmini yapacağız arkadaşlar. O yüzden hani burayı bitireceğim demiştim. Ama bitirmeden yine de göstermek istedim. Kafanız karışmasın diye. Şimdi burada 8 tane ilmeğim kaldı. Yakadayım ve kesmemi yapıyorum. Ve 6 tane haroşamı örüyorum. Tekrar ters yüze geldiğimde koltuk altı kesmelerini göstereceğim. Şimdi buraya kadar, başa kadar bitireyim. Başta ve sonda haroşalarımızı unutmayalım. Evet, buradaki 4 tane haroşamı bitirdim. Şimdi burada 3 tane ilmeğimizi keseceğiz koltuk altında. Kesmeyi göstereyim. Bir tane şöyle ilmeğimi aldım. İkinciyi ördüm ve içinden geçirdim. Tekrar örüyorum. Tekrar diğerinin içinden geçiriyorum. Burada 6 tane, burada yakada olduğu gibi haroşamız kalacak arkadaşlar. Şimdi bir tane daha kesiyorum. 3 tane ilmeğimi kesmiş oldum. 6 haroşamız burada kaldı. İlk olarak burada 3 tane kesmemizi yaptıktan sonra yukarıda oyuntu olması için 2 sırada bir 4 defa kesme yapacağız. Yakada her ön yüze geldiğimiz zaman kesmelerimizi yapacağız. Atlamadan şöyle. Şimdi yine burada 8 tane ilmeğim kalacak. 2 ilmeğimi birlikte örüyorum ve kesmemi yaptım. Haroşalarımı örmeye devam ediyorum. Şimdi yine ters tarafta 6 tane burada, 6 tane buradaki haroşalarımızı öreceğiz. Aradaki ilmeklerimizi ters öreceğiz. Düz tarafa geldim. Koltuk altındayım. Şimdi koltuk altında yine kesme yapacağız. 6 tane haroşamızı örüyoruz. 5 ve 6. Aynı yakada olduğu gibi 2 tane ilmeğimizi şöyle birlikte alıp bölüyoruz ve buradaki oyuntu oluşması için ilk kesmemizi yaptık. Daha sonra yakaya kadar düz örgümüzü örüyoruz. Yakadaki kesmemizi her zamanki gibi atlamadan devam ediyoruz. İki, 4, 6, 8. 2 tane ilmeğimi birlikte örüyorum. Şimdi ters tarafa aynı şekilde haroşalarımızı başta ve sonda örüyoruz. Aradaki ilmeklerimizi ters örüyoruz ve düz tarafa geçeceğiz. Koltuk altındayım. Burada bu sırada kesme yapmayacağız.
ilk düz sırada kesme yapmıştık. Ters gittik, geldik, düz örgü öreceğiz şimdi. Burada kesme yapmayacağız ama yakadaki kesmelerimizi unutmayalım. Her iki sırada bir koltuk altında kesme yapacağız. Toplamda koltuk altında 4 tane kesmemiz olacak. Burada kesme yapmıyoruz. Bir kere kesmiştik. Bütün ilmeklerimizi sonda 8 tane ilmeğimiz kalana kadar düz olarak örüyoruz ve yakadaki kesimlerimizi yapıyoruz. İlmeklerimiz azalmaya başladı. Yaka oyuntumuz da şöyle çizgisi oluşmaya başladı. Bu şekilde azaltarak yaka kesimi ve koltuk altı kesimini tamamlayacağız. 2 4 6 8. Şimdi 7 ve 8'i aldım, kestim. Tekrar haroşalarımı burada bitireceğim. Ters tarafı ördükten sonra tekrar koltuk altında ikinci kesmemizi yapacağız. Koltuk altı kesmeme geldim. Düz taraftayım. 6 tane ilmeğimi örüyorum. Alt ördüm ve aynı yakada olduğu gibi 2 ilmeğimi birlikte örüp ikinci kesmemi yapmış oldum. Şimdi arkadaşlar aynı bu şekilde böyle devam ederek 2 sırada bir koltuk altındaki kesmelerimizi yaparak 4 tane kesmemiz olacak toplamda. Daha fazla yapmıyoruz koltuk altında. Yakadaki ilmeklerimizi de keserek toplamda şuradaki ilmeklerimiz 16 tane, tahminen şimdilik söylüyorum, 16 tane kalana kadar buradaki kesmelerimizi yapacağız. Yakadaki kesmelerimizi atlamıyoruz. Her ön yüzde yapıyoruz. Koltuk altında sadece 4 tane kesmemiz olacak. 2 sırada bir. Şimdi ben buradaki ilmeklerim 16 tane, tahminen şimdilik söylüyorum. Bitince tekrardan sayacağım. 16 tane ilmeğim kalana kadar buradaki kesmelerimi tamamlayacağım. Daha sonra üst kısmını öreceğiz. Örüp keseceğiz. Bütün kesmelerimi bitirdim. Burada 2 4 6 8 10 12 14 16 17 tane ilmeğim kaldı. 17 ilmeğimden sonra haroşalarımızı örerek ve aradaki ilmeklerimizi örerek 10 sıra daha, yani şöyle 10 tane haroşa olana kadar omuz kısmını öreceğim. Daha sonra keseceğim. 2 4 2 4 6 başta ve sonda 6'şar tane haroşamızı yapacağız. Aradaki ilmeklerimizi öreceğiz. Şöyle düz tarafta hepsini düz örüyoruz. Artık kesme yapmıyoruz. Kesme işlemimizi bitirdik. Ters tarafta da başta ve sonda 6'şar ilmeğimizi örüp aradaki ilmeklerimizi ters olarak öreceğiz. Bu şekilde kesmelerden sonra 10 sıra haroşa öreceğim ve örgümü bitirmiş olacağım. Yani bu parçayı bitireceğiz, diğer parçaya başlayacağız. 6 aradaki ilmeklerimi ters örüyorum ve sonda 6 tane haroşamı örüyorum bu şekilde. Bu kısmı da örelim, daha sonra kesmemizi yapacağız. Ön bir parçamızı bitirmiş olduk. Kesmelerden sonra 10 sıra haroşa yapacağım demiştim. 8 sıra haroşayı yeterli gördüm. Burada yeleğimi keseceğim. Koltuk altı haroşalarımızı sayarsak 23 tane burada haroşamız oluşmuş oldu. Yaka kısmının haroşalarının tamamı 60 sıra haroşadan oluşuyor. Uzunluğu bu şekilde. Siz istediğiniz şekilde uzunluğunu ayarlayabilirsiniz. Şimdi omuz kısmının
kesmesini yapacağız ve bu ön parçamızın birisini bitirmiş olacağız. Şimdi bir tane ilmeğimi örüp diğerinin içinden geçirdim. Şöyle birini örüyorum. Diğerinin içinden geçiriyorum. Kesmemiz de bu şekilde olacak. Fazla sıkmadan, şöyle sıkı örmeden yani kesmemizi yapacağız ki burası toplamaz. Bundan sonra yine aynı şekilde 40 ilmekle diğer ön parçamızı başlayacağız. Onda sadece farklı olan haroşa kısmının yeri farklı olacak. Şöyle göstereceğim, bitireyim şunu. Evet. Son kesmemi de yapıyorum ve bitirdim. Bitirmiş oldum. İpimi keseceğim daha sonra. Diğer ön parçamızı başlayacağız. Aynı şekilde 40 tane ilmekle başlayacağız. 40 tane ilmeğimi attım. Diğer ön parçamıza başlıyoruz. Lastik örgüyle başlıyorum. Bir düz, bir ters olarak. Diğerinde başlarken haroşamızı yapmıştık. Bunun bitiminde haroşalarımızı yapacağız. Şimdi diğer tarafta 6 tane ilmeğim kalana kadar bir düz, bir ters olarak lastiğimi örüyorum. 6 tane ilmeğim kaldı. İpimi diğer tarafa aldım. İlmeklerimi düz olarak örüyorum. Buradaki haroşalarımı örmüş oldum. Hiçbir fark yok diğer taraftan, sadece haroşalarımızı başlarken değil bitiminde yapmış oldum. Yine diğer tarafa geçtim. 5 6 tane haroşamı ördüm. 3 6. Şimdi ilmeklerimiz nasıl geliyorsa o şekilde öreceğiz. Lastik örgümüze devam edeceğiz. Düz olanları düz, ters olanları ters olarak lastiğimizi örüyoruz. Bu şekilde. Şimdi buradaki haroşalarımızı öreceğiz. Lastiğimizi burada yaptığımız gibi 11 sıra örmüştük. 2 4 6 8 10 11 sıra lastik örgümüzü öreceğiz. Artık ilik açmayacağız bu tarafta. Düğme dikilecek yer olacak. Şu şekilde karşılıklı gelecek. Ve yakadaki kesmelerimize kadar bu kısmı öreceğim ben. Kesmelere gelince tekrar videomu açıp sizlere bu tarafın, yani bu tarafın kesmesini anlatacağım. Şimdi 36 sıra haroşamı burada ördüm, bitirdim. Şimdi yaka kesmini yapacağım. 6 tane haroşamı örüyorum. Sonra ilmeklerimi bu şişime alıyorum. Keseceğim ilmekleri 2 tane. Sonra tekrar şu şekilde alıp yönlerini değiştirip kesiyorum. Tekrar göstereceğim. Buradaki fark sadece böyle olacak kesmede. İlmeklerimizin yönü değişsin, şu şekil oluşsun diye. Örüyormuş gibi şu şişimi alıyorum. Şöyle ters geldi şu. Aldım. Yani şöyle aldım. Tekrar şöyle 2 ilmeğimi aldım, iç taraftan kesiyorum.
Bu kadar. Daha sonra bütün ilmeklerimi düz örüyorum ve şu koltuk altındaki haroşalarımızı yapacağız. Ters tarafta başlayacağız. Bu sıramı bitireyim. Şimdi ters taraftayım. Koltuk altı haroşalarını yapıyorum. 9 tane ilmeğimi ters tarafta düz olarak örüyorum. Yedi, 8 ve 9. Diğer ilmeklerimi ön tarafta, yani yakada 6 tane haroşam kalana kadar ters olarak örüyorum. Dediğim gibi diğer parçadan hiçbir fark yok ama yeni öğrenen arkadaşlar için kafaları karışmasın diye tekrar buradaki kesmeyi göstermek istedim. Bir kere daha göstereceğim. Sonda 6 tane haroşam kaldı. Düz olarak örüyorum. Ve yine yakadaki kesmemizi yapalım. İki, 3, 4, 5 ve 6. 6 haroşamı ördüm. Aynı yine az önce yaptığım gibi ilmeklerimi örüyormuş gibi iki tanesini buraya aldım. Daha sonra şöyle tekrar geri alıyormuş gibi tutturdum ve örüyorum. Bu kadar. İkinci kesmemizi de yapmış olduk. Şimdi arkadaşlar kesmelerimiz bu şekilde olacak. Koltuk altı haroşalarımızı bunda olduğu gibi 3 tane yaptıktan sonra 3 tane ilmeğimizi kesiyoruz. 6 bu tarafta, 6 bu tarafta haroşalarımızı oluşturuyoruz. Yaka kesimlerini devam ediyoruz. Koltuk altı kısmında 2 sırada bir 4 tane kesmemizi yapıyoruz. Daha sonra burada 17 ilmeğimiz kaldıktan sonra yukarı devam ediyoruz. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 tane koltuk altından itibaren haroşamız oluşmuştu. Aynı şekilde bunu da devam ediyoruz ve kesip bu parçayı da bitiriyoruz. Yani bunu nasıl yaptıysak bunu da aynı şekilde yapmış olduk. Şöyle karşılıklı koyalım. Daha sonra arka kısmında anlatacağım şimdi. Arka kısmında şöyle video çekmediğim zamanlarda başladım ben. Bu kadar ördüm. Bunu çekimde göstermeme gerek olmadığını düşündüm. Çünkü şu şekilde yapıyoruz. Çok kolay. Yani hiçbir işlem yok. Aynı bu ön parçaları nasıl başladıysak bunu da bu şekilde başlayıp lastik örgümüzü örüp düz örgü olarak kenarlarda hiçbir işlem yapmadan devam ediyoruz. 75 ilmekle arka kısmını başladım. Aynı bu etek kısmında olduğu gibi 11 sıra lastik örgü ördüm. Şimdi düz örgü olarak, yani haroşa yapmadan iki tarafına da dümdüz olarak şu yaka, gördüğünüz şu koltuk altı kısmına kadar kaç tane şu aralarda ilmek varsa şöyle tek tek sayarak, şunları tek tek sayarak şuraya kadar kaç tane ilmek varsa bunu örüyoruz. Ördükten sonra ben koltuk altı kesmelerinde tekrar video olarak göstereceğim. Arka parçayı koltuk altı kısmına kadar ördüm. Şimdi koltuk altındaki haroşalarımızı öreceğiz. Yani şu kesmeden önce şu 3 tane haroşayı iki tarafta yapacağız. Aynı ön kısımda nasıl yaptıysak burada da aynı şekilde yapacağız. Yani 9 tane ilmeğimi ters tarafta düz şekilde öreceğim. 2, 3, 4, 5,
8 ve 9. Haroşalarımızı her iki tarafta da düz bir şekilde örüp yapacağız. Örgümün ters tarafındayım ve ters örgülerimi örüyorum. Diğer tarafa gelene kadar 9 ilmeğim kalana kadar. Ve o aradaki ilmeklerimi ördüm. 9 tane ilmeğim kaldı burada. 2, 4, 6, 8, 9. Buraları da düz olarak örüyorum. Ters tarafta haroşalarımı oluşturuyorum. Ön parçalarda nasıl yaptıysak bu kısımda da aynı şekilde haroşalarımızı 3 sıra oluşturuyoruz. 3 sıradan sonra koltuk altı kesmemizi yapıyoruz. Burada olduğu gibi ilk haroşamız oluştu. Hani bu şekilde 2 haroşa daha, yani 2 sıra daha haroşa öreceğiz. Düz tarafta bütün ilmeklerimizi düz olarak örüyoruz. Bu şekilde haroşalarımızı yapalım 3 sıra. Daha sonra koltuk altı kesmelerimize geçeceğiz. Haroşalarımı bitirdim 3 sıra. Şimdi kesmelerimi yapacağım. Burada ön parçalarda olduğu gibi 3 tane ilmeğimi kesiyorum. Bir tane ilmeğimi aldım bu şekilde. İkincisini örüyorum ve şöyle birincisini ikincisini içinden geçiriyorum. Bu şekilde kesmiş oldum. Şimdi aynı yine keselim. Bir tane daha. Burada 3 tane ilmeğimi keseceğim. 6 tane haroşamı devam edeceğim. Şöyle 2, 4, 6 tane ilmeğim kaldı. Aynı şekilde örüyorum. Bu sıramız zaten düz örgü. Diğer tarafa gelene kadar bu şu arada oyuntu olması için ilk sırada kesme yapmıyorum. Tekrar gidip geldikten sonra buralarda kesmeye başlayacağız. 2 sırada bir 4 defa koltuk altında kesme yapacağım. Oyuntu oluşması için aynı ön parçalarda yaptığımız gibi. Şimdi bunu ben haroşalara gelene kadar öreyim. Haroşalarıma geldim. Şimdi burada 6 tanesini örüyorum. 2, 3, 4, 5, 6. Şimdi 3 tane ilmeğimi burada yine diğer tarafta olduğu gibi keseceğim. Bunu ördüm. Bunu da örüyorum. Şöyle diğerinin içinden geçiriyorum. Aynı şekilde bunu da örüyorum. Diğerinin içinden geçiriyorum. Diğer tarafa geldim. Buradaki 9 ilmeğimi aynı şekilde örüyorum. Şöyle. Buradaki kesmemizi ters taraftan yapacağız. Şimdi ters tarafa geçtim. Diğer tarafta olduğu gibi kesmemizi yapıyoruz. Bir ilmeğimi aldım. İkincisini ördüm. Diğerinin içinden geçirdim. Birinciyi kesmiş oldum. Bu ikinciyi kesiyorum ve üçüncüyü kestim ve 6 tane burada ters tarafta haroşamı örüyorum. 2, 3, 4, 5 ve son 6. Şimdi ters taraf olduğu için ipimi ön tarafa geçirip ters örgülerimi diğer taraftaki haroşalara kadar öreceğim ve
oyuntu kesmelerimizi yapacağız. Sıramı bitirip geliyorum. Sondayım. 6 tane haroşamı, yani düz ilmeklerimi ters tarafta düz olarak örüyorum. Kenardaki haroşalar yeleğimiz bitene kadar devam edecek. Şimdi 6 ilmeğimi örüyorum. Ördükten sonra buradaki 2 ilmeğimi şöyle birlikte alıp örüyorum ve ilk kesmemi burada yapmış oldum. Dediğim gibi 2 sırada bir 4 defa koltuk altında kesme yapacağız. Aynı şekilde diğer tarafta da 6 ilmekten önce kesmemizi yapacağız. Şimdi diğer taraftaki kesmelerimi yapacağım. 2, 4, 6, 8 tane ilmeğim kaldı burada. Aynı şekilde 2 tane ilmeğimi birlikte alıp örüyorum. Ve buradaki kesmemi de yapmış oldum. Son 6 ilmeğimi örüyorum. Bu şekilde dediğim gibi her 2 sırada bir 4 defa kesme yapalım. Oyuntu oluşması için. Ters tarafta haroşalarımızı örmeyi unutmuyoruz. Koltuk altındaki haroşalarımız yeleğimizin bitimine kadar devam edecek. Şöyle bu şekilde devam ediyorum. 6 tane ilmeğimi ördükten sonra ters tarafta, diğer tarafta 6 ilmek kalana kadar ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Kesmelerimiz bu şekilde olacak. Daha göstermeme gerek olduğunu düşünmüyorum. Yaka oyuntusunu, yani yakayı yapana kadar ben bitireyim. Ondan sonra videomu tekrar açacağım. Koltuk altında 20 sıra haroşa yaptıktan sonra 24'e tamamladım burada. Enseyi tamamen haroşa olarak ördüm. 4 sıra daha ve yeleğimin arka kısmını bitirmiş oldum. Şimdi kesmeyi yapacağım. Kesmeyi yaptıktan sonra ön kısımları birleştireceğim ve videomu tekrar açacağım. Yeleğimi tamamladım. Birleştirdim yanlardan ve omuzlardan işlemesini yaptım. Bu işleme kanalımda mevcut arkadaşlar. Sağ üst köşeye öneriler kısmına videosunu ekleyeceğim. Oradan bakıp yapabilirsiniz. İsterseniz ayıcık figürüyle de süsleyebilirsiniz. Onun yapılışı da var kanalımda. Onu da oraya ekleyeceğim. Oradan bakıp yapabilirsiniz. Sade de kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bu videomda bu kadardı arkadaşlar. Eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna basıp abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Tekrar başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.